Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bu videoda sizlere Remix'in ne olduğunu, ne işe yaradığını ve bu Remix üzerinden smart kontratlarımızı nasıl geliştirebileceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Remix IDE, Ethereum'un developer ekibi tarafından geliştirilen ve smart kontratların geliştirilme aşamasında smart kontratların test edilebilmesi için bir arayüz barındıran web IDE'si diyebiliriz. Bunun içerisinde biz de şu an bir smart kontrat geliştirmeye çalışacağız ve smart kontratlarımızda hata var mı? Hata varsa bu hataları nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Aynı zamanda da bu oluşturduğumuz smart kontratlarımızı nasıl Ethereum'un blockchain'lerine deploy edebileceğimizi adım adım sizlere göstereceğim. Remix'in web sayfasını ilk kez ziyaret ettiğimizde arkadaşlar karşımıza File Explorer sekmesi çıkacaktır. Bu sekmede smart kontratlarımızı yazabilir veya smart kontratlarımızı kaydedeceğimiz workspace'imizi seçebiliriz. Mesela eğer bir workspace oluşturmak istiyorsak bu butona tıklayarak bir workspace oluşturabilir veya kontratlarımızı görmek istiyorsak contracts klasörün içinden smart kontratlarımızı seçerek hangi değişiklikler yaptığımızı görebiliriz. Solidity Compiler bölümüne geldiğimizde ilk yapmamız gereken şey compiler'ımızın versiyonunu seçmek. Ben 0.8.12 versiyonunu seçip aslında default seçenekte bıraktım. Daha sonrasında dilimizi seçeceğiz. Dilimiz Solidity ile yazdığım için ve smart kontratlarımızın extensionları sol olarak bittiği için Solidity seçeceğiz. Fakat YAL adında farklı bir dilde mevcut. Bunun geliştirilmesini tam bilmiyorum ama dediğim gibi böyle bir seçenek de mevcut. EVM version olarak bir sürü farklı seçenek var. Yine aynı şekilde bunu default'ta bıraktım. Bu son güncellemesi son EVM version olarak default seçenek gelir. Compiler configuration'da da yapmamız gereken en önemli şey auto compile seçeneğini seçmek arkadaşlar. Bu auto compile seçeneğini seçtiğimizde smart contract'ımız her değişik yaptığımızda compile edecek ve eğer bir hata yaptıysak da bizlere gösterilecek ve hatamızın yeri de aynı şekilde belirtilecek arkadaşlar. Ve bir güzel detayda bunu IPFS'e publish edebiliyoruz. Burada aynı şekilde modul aracılığıyla bilgilerine erişebiliyoruz. Veya eğer smart contract ile alakalı bütün bilgilere storage içerisinden de erişebiliyoruz arkadaşlar. İşte ABI'ımız bu frontend'de çok ihtiyacımız olan bir veri. Buna hepsini zaten kullanmayacaksak ABI'yi direkt buradan da kopyalayabiliyoruz. Deploy and Run Transaction bölümüne geldiğimizde ilk yapmamız gereken blockchain environmentlarımızdan birini seçmek. Blockchain environmentlarımıza karşımıza JavaScript VM, London ve Berlin, Injected Web3 ve Web3 Provider seçenekleri karşımıza çıkıyor. Bizim seçmemiz gereken aslında Injected Web3. Çünkü Injected Web3 browser üzerindeki kullanabileceğimiz Web3 anlamına geliyor. Buna örnek olarak MetaMask verilebilir. Ben hali hazırda MetaMask yüklediğim ve bunu da kullandığım için Injected Web3 seçeceğim arkadaşlar. MetaMask üzerinden aynı zamanda hangi network'e göndermek istediğimizi de belirtebiliyoruz. Sağ yukarıdan MetaMask eklentinize geldiğinizde sizler de buradan hangi network üzerine smart contract'ınızı deploy edebileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Burada fark ettiyseniz benim hesabım 9F ile bitiyor. Bu da buradaki seçili olan hesabımı ve balansımı da yani hesabımda bulunan Ethereum miktarında buradan görebilirsiniz. Gas limit, value ve V kısmına şu anlık değinmeyeceğim arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim. V, Ether yani Ethereum'daki Ether coin'inin bir kuruş anlamına diyebiliriz. 10 üzeri 18 V bir Ethereum anlamına gelir. Bu V'yi de aslında birimlerde kullanılıyoruz. Yani bir hesaptan bir hesaba Ether göndermek istediğimizde bu V formatında yani big number formatında gönderiyoruz. Bunu da sadece bu şekilde söylemiş olayım. Kontrat kısmına devam edelim. Kontrat kısmında hangi kontraktı deploy etmek istiyoruz onu seçiyoruz. Bizim örneğimizde de storage smart contract'ımızı deploy edeceğiz. Sıradaki işlemimiz smart contract'ımızı Common Network'e deploy etmek olacak. Ben blockchain environment olarak zaten Web3 seçtiğimi daha önce de belirtmiştim. Bunun sebebi de MetaMask kullanıyor olmamdı. MetaMask'ta da Common Network'e zaten geçiş yapmıştım ve hesap bilgilerimi de buradan görüntüleyebilirsiniz.
Şu an tek yapmamız gereken smart contract'ımızı deploy etmek için Remix üzerindeki deploy butonuna basmak. Remix MetaMask'ta interact ettiği için Common Network'e smart contract'ımızı deploy etme aşamasına geldik. Bunu onay verdiğimizde burada da zaten contract deployment fonksiyonunu çağırdığını görüntüleyebilirsiniz. Onayladığımızda bir transaction oluşacak ve Remix'e buna ulaşması belli bir zaman alabilir. Şu an burada retrieve dediğimizde retrieve fonksiyonumuzu aslında number değişkenini çağırmıştık. Number değişkenimize default olarak 0 geldi. Biz bunu değiştirmek istediğimizde store fonksiyonunu çağırıp bunu değiştirmek isteyebiliriz. Burada da görüntülendiğiniz üzere store fonksiyonunu çağırıyor kendisi. Onayladığımızda transaction'a düştü. Transaction'ın kabul görmesi belli bir zaman alabilir. Bu tiki gördükten sonra retrieve'e bastığımızda fark ettiğiniz üzere number değişkenimiz güncellendi. Öncelikle yapmamız gereken hali hazırda deploy olmuş smart contract'ın adresini kopyalamanız arkadaşlar. Daha önce de gösterdiğim gibi bir smart contract deploy etmiştik. Bunu adresini Etherscan'dan aldım, kopyaladım. Remix'e geldiğimde buradaki add adres bölümüne bunu yapıştırıyorum arkadaşlar ve add adres butonuna tıklıyorum. Buna tıkladığım anda aşağıda da göreceğiniz gibi hem smart contract'ın adresi hem de fonksiyonelliği burada karşıma çıkıyor. Retrieve dediğimde smart contract'taki veriler ne haldeyse ulaşabiliyoruz ve bunu güncellemek istediğimde yine aynı şekilde Remix üzerinden etkileşim kurarak bunu güncelleyebiliyoruz. Ben şimdi bunu güncelledikten sonra şu an transaction'ım oldu ve burada bir tik gördüğüm andan itibaren ben bunu retrieve yaptığımda burada da göreceğiniz üzere verinin güncellendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer video hoşunuza gittiyse lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hepinize hoşça kalın.